Sultan, imparator kaleyi teslim etmeyerek anlaşmaya razı görünür. Belli ki ağır şartları dahi kabul edecektir. Sultanım, belki bu daha hayırlıdır. Vasilius'un ölümü, sizin burada, ordunuzun yolda olması imparatorun gözünü korkutmuştur sultanım. Kaleden akan cerahati dağlamanın tam vaktidir. Korktukları aşikar. Lakin içinde bulunduğumuz ahvalde en ağır şartlarla onları sulha ikna etmek en doğrusu olacaktır. Devam et Saadettin. Sultan, ordumuzun Eyyubiler üzerine sefere çıkacağı bu çetin günlerde bir tek askerimize dahi zeval gelmeden zafer kazanabiliriz. İlaveten onlardan alacağımız ağır vergiler devletimizin ihyası için kullanılacaktır. Sultanım, altın bu fitneyi dindirmeyecektir. Karacahisar Kalesi, onların himayesinde olduğu müddetçe zafer kazanmış sayılmayız. Haklısın Ertuğrul Bey. Bu şerrin kökünü kazımadıkça içimiz rahat etmeyecektir. Elzem olan Eyyubilerin tecavüzüne mani olmaktır. Sultanım, ordumuzu bölersek iki cenkte de muvaffak olamayız. Emir Saadettin'in dediği ağır vergilere razı gelirsek, onlara güçlenmeleri için vakit vermiş oluruz sultanım. Can çekişmekteler sultanım. Fırsat, bu fırsattır. Yaralarını sarmalarına izin vermeyeceğiz Ertuğrul Bey. Güçlenmelerine de sen mani olacaksın. Sana da, Türk beylerine de, yiğit alplerine de itimadım sonsuzdur. Şimdilik anlaşmayı kabul edeceğiz. Vakti geldiğinde de bataklığı kurutacağız. Emriniz üzerine kaleye varıp layıkıyla bir anlaşma yapmak isterim sultanım. O vakit bu anlaşma vergiyle sınırlı kalmamalı diye düşünürüm sultanım. İmparatora, o topraklarda bizim iznimiz olmadan nefes dahi alamayacağını anlatmamız icap eder. Müsaade ederseniz uç beyiniz olarak kaleye ben de varmak isterim. Hala. Her ikinizin de bu vazifeyi hakkıyla yerine getireceğinden şüphem yoktur. Aslan. Ya kardeş, seni gören hatun ahanda böyle katır tepmişe döner. Böyle yüreği kuş gibin pırpır eder. Kardeş, Yağız at gibin böyle yaylalarda koşmak ister kardeş. Maşallah kardeşim, maşallah. Eyvallah kardeş. Hay maşallah. Can kardeşim, can. Eyvallah. Turgut Paşa'm. Kardeş, hani dediydim ya sana katır tepmişe dönerler diye. Ahanda bak göresin. De hele Günkut. Ya Günkut kardeş, ne bakarsın öyle tilki görmüş tavşan gibin. Turgut Paşa'ma bakarım kardeş. Maşallah. Sen bakmıyorsun, nazar değdirirsin. Maşallah dedik ya kardeş. Ha, Durnul kardeşe de maşallah dediydi sultanımız gibi giyindiğinde. Zor kurtardı canını. Hayrola Günkut. Ertuğrul Bey'im tez yola düşeceğiz der. Eyvallah. Ey madem,
Vakit gelmiştir. Hadi bakalım. Haydi kardeş, gaza mübarek olsun. Hay maşallah. Devletimizi büyük bir felaketten kurtardınız. Mikolas sizi öldürseydi, anlaşmak için kaleye gelen Türkleri de öldürecekti. Buna izin vermeyeceğimi anlamış olmalıydın. Mektupta yarın geleceğiniz yazıyordu. Erken gelmeniz olacaklara ne kadar hakim olduğunuzu gösterir. Onun yüzünden sultanın ordusu ve Türk obaları bir olup kaleyi yağmalayacaktı. Ve sen de imparatorun verdiği bütün imtiyazları kaybedecektin. Ertuğrul sahip olduğum her şeyi benden aldı. Onun ölmesini ve Türk obalarının geldikleri cehenneme geri dönmesini benim kadar kimse isteyemez. Ben imparatorumuz için ölmeye yemin ettim. Onlara yüklü miktarda haraç ödeyerek intikam alacağını düşünmüyorsun. Değil mi Ekaterina? Tek bildiğim Türklerin kana asla doymayacağıdır. Ne imparatorumuzun ne de sizin gibi güçlü bir komutanın buna kanacağına asla inanmadım. Basilius'un sana neden bu kadar çok itibar ettiğini şimdi çok daha iyi anlıyorum. Aşkının meyvesini karnımda taşırım. İmparatorumuz için canım da, evladım da fedadır. Mektubunla imparatorumuzu çok etkilemişsin Ekaterina. Türkleri topraklarımızdan ancak senin yardımınla kovabileceğimize ikna etmişsin onu. Devletimiz için, babamın bu kutsal mirası için her şeyi yapmaya hazırım. Ben de vakti geldiğinde zehirli hançerini Türklerin kalbine saplayacak kadar cesur olduğuna inanmak isterim. Ekaterina. Bana inanın komutan Ares. Siz topraklarımızı Türklerle paylaşmak zorunda kalan halkımızın son umudusunuz. Tanrı sizi korusun. Ertuğrul. Onu öldürmek hiç de kolay değil. Bunu en iyi sen bilirsin. Haçlılar, Vasilius, eski kocan Ural. Her şeyi biliyorsunuz. Ertuğrul başta olmak üzere düşmanlarım hakkında her şeyi bilirim. Hem de tahmin ettiğinden çok daha fazlasını. Gözüm üzerinde olacak Ekaterina. Neler yapabildiğini göreceğim. Şimdi git. Komutanlarımla konuşmam gereken şeyler var. Cennetteki kutsal babamız beni düşmanımın korkağından, dost gibi görünen ihanetinden koru. Bana Türklere karşı mağlup olarak değil, zaferle ölmek için güç ver. Amin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Otağıma şeref verdiniz Ertuğrul Bey. Hoş gelmişsiniz Hayme Hanım. Hoş bulduk kızım. Halime. Sen de hoş gelmişsin Turgut Alp. Hoş bulduk Aslan Hatun. Buyurun. Yoldan geldiniz. 2 lokma yiyip soluklanın. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ekmeğimizi bölüştüğümüz gibi neşemizi de, tasamızı da bölüştük.
iki oba arasında kuvvetli bir bağ kurduk. Şimdi isterim ki bu bağ kan bağıyla daha da pekişsin, hayırlara vesile olsun. Hayırla gelenin başımızın üstünde yeri vardır Ertuğrul Bey. Biliriz kızım. Bundan sebep yüreğimiz ferah geldik. İnşallah otağından da hayırla ayrılacağız. Sağ olasın. Aslan Hatun, sen de Turgut Alp'im de benim kardeşimsiniz. Mesele malumdur. Bir yanda Aliyar Bey'imin bana bıraktığı emanet, diğer yanda obalarımızın ikbali vardır. Aslan Hatun, isterim ki Turgut Alp'le birbirinize yar olasınız. Gönlünden ne geçerse çekinmeden bana diyesin Aslan Hatun. Tek gayem vardır. O da obama ve abimin emanetine sahip çıkmaktır. Allah'ın izniyle otağımı evlatlarımla şenlendirmek, boyumu boylayıp soyumu soylamaktır. Senin diyeceğin var mıdır Turgut Alp'im? Aliyar Bey'le nice cenge beraber girdik. Çavdar Obası'nın yiğit alpleriyle hiçbir vakit düşmana aman vermedik. Hepimiz için mühim olan gaza, cihat yolundan ayrılmamaktı. Kaya Obası da benim yurdumdur. Çavdar Obası da benim yurdumdur. Evladına, yurduna, hatununa ömrünü adamak erin vazifesidir. Obama ömrünü verene ömrüm fedadır Ertuğrul Bey. Afiyet Bat Sultanım. Bismillahirrahmanirrahim. Ertuğrul Bey ve Alplerine saldıran okçular. Hala bir malumat yok mu? Elimizi nereye atsak kuruyor sultanım. Malumat edinmeye çalışıyoruz lakin zor. İhanet çok derinde Saadettin. İhanet çok derinde. Ya devletimizin damarlarına zehir gibi sızan bu hainler ya da ben. Nizamı korumak, devleti baki kılmak bizim asli görevimizdir sultanım. Seferden döner dönmez saraydaki tedbirleri arttıracağım inşallah. Lakin beni endişelendiren bir şey vardır. Nedir? Moğol belası. Siz seferdeyken Moğolların rahat durmayacağı aşikar. Onlara karşı tedbiri zaruri görürüm. Aklından ne geçer Saadettin? Hakkını teslim etmeliyim.
Ertuğrul Bey bu iş için biçilmiş kaftandır. Moğollarla hepimizden uzun vakit cenk etti. Noyan gibi bir belayı başımızdan def etti. Moğolları en iyi bilen, onların dilinden en iyi anlayan Uç Bey'i Ertuğrul Bey'dir. Doğru dersin Saadettin. Doğru dersin. Lakin Ertuğrul Bey'in yokluğunda batı sınırımızda zafiyet baş göstermesinden endişe ederim. O vakit müsaade buyurursanız ben burada kalıp size buradan hizmet etmeye çalışayım. Ertuğrul Bey'in yokluğunu aratmam inşallah. Yarın bu meseleyi Ertuğrul Bey ile istişare edeceğim. Zira Türk obalarının birliği ve huzuru elzemdir. Aslıhan Hatun'un da neden obası başında kalmasının gerektiğini anlamışsındır. Sultan, Aslıhan Hatun gayet tabii olarak obasının başında kalıp Candar Bey'den geçen son kanı korumak ister. Obası için bir umuttur. Sakın ola bu umudu onlardan almayasın Saadettin. Sultan, Devletimiz için bu fedakarlığı yapacağından hiç şüphem yoktur. Eyvallah. Aslan bacım. Sözümüzü doğruca söyledik. Kırmadık, incinmedik. Allah'ın emri, Peygamber Efendimizin kavliyle seni Turgut Alp'imle nikahlamak isterim. Rızan var mıdır? Sana da, Turgut Alp'e de itimadım tamdır Ertuğrul Bey'im. Rızam vardır. Allah mübarek eylesin. Maşallah. Maşallah o. Allah yüreğinizden huzuru eksik etmesin. Sizi dininize, törenize, obanıza bağlı evlatlar şenlendirsin. Amin. Boyunuz boylansın, soyunuz soylansın. Allah tamamını erdirsin. Bilinsin ki her kimin otağınıza kem gözü değse otağıma kor düşecektir. Cümle cihan üstünüze gelse öfkemden nasibini alacaktır. Tez nikahınız kıyılsın isterim. İsterim ki bu nikah kem gözlere perde, otağınıza kalkan olsun. Mutluluğunuz da, soyunuz da daim olsun. Amin. Amin. Amin.
sizin sözünüz olan Aslıhan değil. Çavdarların beyi olan Aslıhan'ım. Sizinle olan sözü attım. Kaderim obamda yaşlanıp obamda ölmektir. Asla. Beni aşkın cehennemine saldı. Emir Hazretleri, Aslan Hatun'dan malumat vardır. De hele. Ertuğrul Bey, Hayma Hatun, Halime Hatun ve Turgut Alp Çavdar Obası'na misafir olarak gelmiştir. Niçin? Bilmeyiz Emir Hazretleri. Çık. Yine ne işler peşindesin Ertuğrul? Elbet gideceksin Ertuğrul. Oyunlarınla, belalarınla gideceksin. Sen sefere gittiğinde benim devrim başlayacak. Benim cengim başlayacak. Buyurasın kardeş. Eyvallah kardeş. Buyur kardeş. Eyvallah kardeş. Kardeşler, Turgut kardeşimin hayırlı işi hepimizi bahtiyar etmiştir. Ben de kardeşimin namına size ziyafet vereyim dedim. Hafsam kendi elleriyle mis gibi aş yapmışıdır. Kardeş. Keçi gibi ot yiyeceğiz. Ot. Sus kardeş, sus. Zahmet etmiştir kardeş. Allah razı olsun. Ellerinden görmesin Hafsa Hatun. Ya kardeşler, hele bir yiyesiniz. Ondan sonra dersiniz diyeceğinizi. Bamsı. Gönül isterdi ki size balık pişireyim. Biz bolca balık yerdik. Lakin burada bulmak zor. Olsun Hafsa bacı. Biz Allah ne verdiyse yeriz. Yeriz. Sağ olasın.
Nikya'da soframızı türlü otlarla süslerdik. Hem lezzetlidir hem de hazmı kolaydır. Yahneye bol baharat koydum. Sizin yahneye pek benzemez. Umarım beğenirsiniz. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurasın kardeş. Bismillah. Ben hayatımda hiç böyle güzel yahni yemedim. Vallahi kardeş, bizim dedek ne yermişiz ya? Afiyet olsun. Bamsı, ben bir Banu Çiçek'e bakayım. Sen de eksikleri giderirsin. Sen merak etmeyesin Hafsam. Ben bakarım kardeşlerime. Haydi sen gidesin. Afiyet olsun. Sağ olasın Hasan Hacı. Ya boğulacaksınız ya, durun. Ya kardeş, bunlar nasıl aşırı maşallah. Amma talihlisin ha. Kardeş, benim boğazım malumunuzdur. Bana da böylesi gerektir. Hele botlardan yapılan aş bambaşkadır kardeş. He ya, keçi yer diye yüzüne bile bakmazdık. Senin de keçiden kalır yanın yok ya Günkut kardeş. Ya kardeşler, Allah insanı çeşit çeşit yaratmıştır. Tanış olalım deyiyor. Her milletin kendine has aşı, kendine has ekmeği var idir. Kardeşler, bunları bilmek gerekiyor, bellemek gerekiyor. Turgut Alp başım ne etti acaba? İnşallah işi hayırlısıyla neticeye bağlanmıştır. Ya kardeş, Ertuğrul Bey'imizin olduğu yerde hayırsız iş mi çıkar? O iş tamamdır evelallah. Şimdi tek bir işimiz kalmışıdır. O nedir kardeş? Karacahisar Kalesi'ne varacağız kardeş. Sabahın yola düşeceğiz. Yesiniz, yesiniz. Ay maşallah. Ya keçi gibi yersin. Keçi gibi yersin Günkut. Keçi gibi yersin. Bir imparatorluk ancak bu kadar aşağılanabilirdi. Gözlerinizin önünde büyüyen ve güçlenen bir düşmanı sıradan bir göçebe gibi görüp ciddiye almadınız. Hangisine daha kızgınım bilmiyorum. Ahmak dostuma mı?
Zeki düşmanım ama. Ertuğrul Bey, zafer sevdasıyla gel kaleme. Kibirlen ve zafiyet göster. Kendi sonunu hazırla. Komutan Ares, Emir Saadettin ve Ertuğrul Bey geldi efendim. Askerler! Ertuğrul Bey. Emir Saadettin, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Namını çok duydum Ertuğrul Bey. Yiğit bir savaşçısın. Nihayet tanışabildik. Nam için değil, adalet için savaşırım. Bunu da duymuşsundur. Her ne kadar düşman olsak da özünde ikimiz de aynı şey için savaşıyoruz Ertuğrul Bey. Adalet. Ve ben düşmanın mert olanı daima saygıyla karşılarım. Sen de onlardan birisin. İkimizin gayesi geceyle gündüz kadar farklıdır Ares. Sizin adalet sandığınız zulümdür. Zulümse ayaklarımın altındadır. Bak, ortak bir yanımız daha çıktı. Zalime karşı merhametsizlik. Seninle iyi anlaşacağız. Emir Saadettin, nikahda sizden çok söz ediyorlar. Zekanız dillere destan. Sağ olsunlar. O vakit buradan elim boş çıkmayacağımı da anlamışsındır. Misafirlerimize yolu gösterin. Gerek yok Ares. Çok defa girdim bu kaleye. Obamda kalıp ömrümün sonuna dek hizmet edebilmek için Emir Saadettin'le olan sözümü bozdum. Kayı Obası'yla kardeşliğimizin pekişmesi ve kan bağ kurmak maksadıyla da Turgut Alp'le izdivaca karar verdim. Bu evlilik iki obanın hayrına olacaktır inşallah. Allah hayırlı uğurlu etsin. Hayırlı uğurlu olsun inşallah Aslan Hatun. Allah razı olsun. Bu havadisi tüm obaya duyurasınız. Herkes bilsin. Gayrı Turgut Alp benim sözlümdür. Yolumuz uzun, işimiz çoktur. Buraya Nikea'nın teklifini duymaya geldik. Selçuklu Devleti adına Emir Saadettin. Kayıboyu Bey'i ve Selçuklu Devleti Uç Bey'i Ertuğrul Bey. İmparatorumuz adına müzakerelerde muhatabınız ben olacağım. Ekaterina da imparatorumuzun verdiği imtiyazlarla görüşmelerde yer alacak. Anlaşmak üzere buradayız. Neticesi iki taraf için de iyi olsun.
Neticesi bellidir. Tez yapın teklifinizi. Teklifimiz askerlerimizin ve askerlerinizin canını korumak üzeredir. Nikea İmparatoru sulh için bedel ödemeye hazırdır. İmparatorluğumuzun Selçuklu Devleti'ne ödeyeceği bedel senede 150.000 altın, 200.000 gümüş ve ayrıca ticaret yollarından pay verecektir. Savaş bitecek ve insanlarımız huzur içinde yaşayacak. Sulh devam ettiği müddetçe bu vergiler de ödenmeye devam edecek. Âlâ. Nikea İmparatorunun nedenli cömert olduğunu bilirim. Siz de Sultanımız Alaaddin Keykubat'ın ne kadar bağışlayıcı olduğunu bilin. Vergileriniz karşılığında canınız bağışlanacak. Kalenizde yaşamanıza müsaade edilecek. O halde anlaştık. Bu sizin teklifinizdi Ares. Biz daha konuşmadık. Bu ne demek Ertuğrul Bey? Siz bir avuç altınla anca Latinleri ikna edersiniz. Biz buraya vergi için gelmedik. Talebiniz nedir? Selçuklu Devleti'ne her yıl 300.000 altın, 400.000 gümüş vergi ödeyeceksiniz. Kalenin kapıları tüm Türk ve Müslümanlara açık olacaktır. Kale ticaretinde Müslümanlardan vergi ya da faiz alınmayacaktır. Tüm ticaret yolları Türkmen obaları tarafından yönetilecektir. Kaledeki asker sayınızı sınırlı tutacaksınız. Sayıyı biz belirleyeceğiz. Kalede yaşayacak ve ticaret yapacak Türkmen ve Müslümanlardan Selçuklu Devleti haberdar ve vasi olacaktır. Bunlar kabul edilemez. Siz buraya anlaşmaya değil, işgal etmeye gelmişsiniz. Ertuğrul Bey, istediklerinizi yapmak kaleyi teslim etmek demektir. Sabrımız tükenmiştir. Ya teklifimizi kabul edersiniz ya da demir dağı eritir, göğü titretir, kalenizi yerle bir ederiz. Dur. Ertuğrul Bey. İstediklerin çok ağırdır. Bize karar vermek için birkaç gün müsaade et. Birazdan geleceğim. Vaktiniz bu kadardır. Kapı! Delirmiş bu. Aklını kaybetmiş. Çaresiz sanıyor bizi. Üstümüze geliyor. Eğer kaleyi elimizde tutmak istiyorsak zaten çaremiz yok. Bunca şeyi nasıl veririz? O vakit ne hükmümüz kalır? Önce vereceğiz Ekaterina. Sonra sabredeceğiz. Amacın ne senin? Ne yapmaya çalışırsın? Buraya anlaşmaya geldik.
Anlaşmaya çalışırım Emir Hazretleri. Sen anlaşmaya falan gelmemişsin. Sen her şeyi mahvetmeye gelmişsin. İsteklerin kaleyi almaktan farksızdır. Niyetim tam olarak budur Emir Hazretleri. Ya kabul etmezlerse Ertuğrul? O vakit elimizdeki ganimetten de olacağız. O vakit sultanımızın ordusuyla gelir, kaleyi fethederiz. Sultanımızın ordusu doğuya Eyyubilerle savaşa gitmiyor mu? Bunu bilmez misin bunu? Ben bilirim Emir Saadettin. Lakin onlar bunu bilmez. Ordularımızın sınırlarına doğru harekete geçtiğini zanneder. Buradan yalnızca altınla dönersek kaybederiz. İlmü siyaset peşindesin demek. Lakin şunu unutma Ertuğrul. Bu iş senin yüzünden, senin inadın yüzünden mahvolursa bedelini ödersin. Ben buraya çok ağır bedeller ödeyerek geldim Emir Saadettin. Şimdi de bunun karşılığını alma vaktidir. İnşallah karşılığı hayırlı olur. İnşallah. Halime Sultan. Çok sevindim. İnşallah Turgut Alp'le Aslan'ın hayırlı işi tez vakitte tamamına erer. İnşallah. İkisi için de çok hayırlı olmuştur. Turgut Alp ne vakittir içine çok kapanıktı. İkisi de birbirine derman olacak inşallah. Sevda seveni güzelleştirir, ehlileştirir. Gönlüne huzur, otağına bereket getirir. Doğru söylüyorsun Halime Sultan. Ben de bunu yaşayarak anladım. Darısı tüm bekarlarımızın başına inşallah. İnşallah. Bamsı Turgut Alp'i çok dert ederdi. Kaçıp kaçıp yanına giderdi. Yalnız kalmasına gönlü el vermezdi. Gayrı istese de çok sık yanına gidemez Hafsa. Turgut Alp Çavdar Obası'na yerleşecek. Olsun. Çavdar Obası şurasıdır. Gönüller bir nasılsa. Öyledir. Hatunlar bu iş bizim üzerimize çok büyük bir vazife yüklemiştir. Düğünümüz vardır, hazırlığımız çoktur. El birliğiyle tamam ederiz. Biz evlenirken nasıl yardımlaştığınızı gördüm ve çok imrendim. Çok şükür benim de yardım etme imkanım olacak. Hiçbir aksilik çıkmadan hallederiz inşallah. Herkes elinde avucunda ne varsa döker. Hatunlar, ben derim ki Aslan Hatun'un çeyizine de el atalım. Nice badireler atlattı. Onca derdin arasında çeyiz görmeye vakti olmamıştır. Doğru dersin. Yanında olmamız dahi ona güç verecektir. Haydi o vakit. Çok işimiz vardır. Hadi. Bismillah. İstekleriniz imparatorluğumuzu madden ve manen yıpratacaktır ancak barışa olan inancımız ve desteğimiz tamdır. İstediğini aldın Ertuğrul Bey. Her bir maddeyi dahi mi? Her bir madde tek tek. Ancak benim de bir talebim olacak. Talep edeceğiniz tek şey canınızdır. Eğer dediklerimizi aksatmadan yaparsanız talebinizi yerine getiririz. Ertuğrul Bey, öfkeni anlarım. Bu savaşta iki taraf da çok can kaybetti ama eğer bu anlaşma devam etmezse o zaman ikimiz de çok daha fazlasını kaybedeceğiz. Ne istersin?
itimat. Bana itimat etmeni isterim. Bugüne kadar kime düşmanlık ettiysen hepsi öldü. Simon, Tekfur, Vasilius. Hepsi kılıçtan keskin bir şeyi hesaba katmadı. Mertlik. Sana dostluk elimi uzatıyorum. Mertlik peşindeysen yanlış sancak altında yaşarsın Ares. Ne sana ne de sizden olan hiç kimseye itimadım yoktur. Lakin kahpelik etmeyeceğimi de bilesin. Eğer zulmedersen karşında beni bulursun. Zulüm korkakların zırhıdır Ertuğrul Bey. Ben bu dünyaya çıplak geldim, çıplak gideceğim. Anlaşmanın gereklerini yerine getirmek için bir ayınız var. Gereği yapılacaktır Emir Saadettin. Anlaşmanın şartları ve sizin ihtiyaçlarınızla şahsen ilgileneceğim. Hayırlı olsun. Umarım öyle olur. Sakın ola Vasilius gibi oyun peşine düşmeyesiniz. Vasilius seni hafife aldığı için bu haldeyiz Ertuğrul Bey. Aynı hataya düşmeyeceğimden emin olabilirsin.